Enstrüman Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kısa sap bağlam üzerinde akorların icrası hangi perdelerden basılır bunlara değineceğiz. İkincisi bir de ritim ve arpej konusuna değineceğiz. Ayrıca uzun bir video olacak, hemen bunu hatırlatayım sizlere. Çünkü akorları sadece la minördür, do majördür deyip basıp geçmeyeceğim. Türküler üzerinde de icralarını da anlatacağım. Ve 3 ayrı türkü belirledim makamsal olarak. Yani si bemolü de kullanacağız. Si bemol ve do diyezi de kullanacağız ve si bemol 2'yi de kullanarak bir çalışma hazırladım. İnşallah tek videoyla sizlere yardımcı olabilirim. Hemen atlamayın uzun bir video diye. İzleyin hepsini, atlamadan izleyin. Çünkü makamsal olarak bunlara değinmezsek pek başarılı olacağını, yani ezbervari olacağını ve başarısız olacağını düşünüyorum. Türkülerin içerisinde icralarıyla beraber anlattım. Ondan dolayı izlemeye değer diye düşünüyorum. Başlayalım hemen dersimize. Hemen şunu da hatırlatayım. Akortlarımızı si üzerinden yapıyoruz. Çünkü bağlama transpoze bir alet. Piyanoya göre konuşursak biz karar sesi bastığımızda la notasını alıyoruz ama sonuç itibariyle bu tenorda si olarak veriyor bize piyanoya göre konuşursak. Ama şarkılar içerisinde, yani türküler içerisinde la minör üzerinden, la karar üzerinden yürüyeceğimi de hemen belirteyim. Çünkü isimlerini de söyleyeceğim harf harf. Yani her kararda her akoru bağlamaya oturtturamayız. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Elimizdeki dokümanlar mutlaka la minör üzerinden, kök la minör üzerinden yazılmış olmalı. Bunu hemen hatırlatalım. Ayrıca hüseyinyıldırayluman.com.tr adresinde akorların videonun altına link atacağım. Akorların grafik halinde, tab halinde yazılmış şekilleri de var. Oradan indirip tablara da bakabilirsiniz. La minör üzerinden gideceğimizi söyledik ve hemen kök akorumuza değinelim. Yani la minör veya la majör olacaktır la üzerinden gideceğimiz için. La, do ve mi. Hatırlıyoruz ki bu zaten karar sesiydi. Sadece do'yu ekledik. Bu da la minörün birinci pozisyondaki basış şekli oldu. Yani pozisyon anlatacağım. Bir de onu da belirteyim. Birinci, ikinci ve üçüncü pozisyon olarak belirteceğim. Birinci pozisyonu tekrar do, la ve mi. Yani dördüncü ve üçüncü perdelere, üst telde dördüncü perdeye, orta ve alt telde ise üçüncü perdeye basıyorum. Şimdi la minörün oktavına bakalım. Yani diğer pozisyonlarına bakalım. La, mi ve do. La, do, mi'dir. La minörün içerisinde olan notalar zaten. Şunu da söyleyeyim, minör ve majör konusuna yabancıysanız solfej derslerinde minör ve majör konusunu çok teferruatlı bir şekilde anlattım. Oraya tekrar dönüp bakabilirsiniz bu konuyla ilgili. Bu da ikinci pozisyonda. Yani alt telde 10. perde la, orta telde 7. perde do, üst telde de 10. perde yine mi olmuş oluyor. Başka bir de 3. pozisyonda. En çok bu ikisini kullanıyoruz ama bazen 3. pozisyonda kullanıyoruz. Onu da anlatalım. Orta telde 13. perde mi, alt telde 14. perde do ve üst telde 17. perde arkadaşlar la oluyor. Yine la do mi üçlüsünü yani akoru la minörü kurmuş oluyoruz. La minör A-M diye yazılır. A, la demektir. Küçük M harfi de minördür. Yani A-M gördüğümüz yerde la minör olacağını bilmeliyiz. Şimdi hemen majörüne geçelim bunun. La majöre. La majörde bir tane notamız değişecek. La ve mi sabit kalacak. Do natüreli do diyez yaptım arkadaşlar. Yani 6. perdeye bastık do diyezi 3. parmağımızla. La majör oldu. İkinci pozisyondaki la majör 10, 8 ve 10. Yani alt telde la, orta telde do diyez ve üst telde mi notaları. Bu şekilde de basıyoruz. Parmaklarımız 2, 1, 5 diye de bastığımız zamanlar oluyor. Yani pozisyon kolaylığına göre ikisini de uyguluyoruz. İkisini de öğrenmenizi tavsiye ederim. Diğer la majör ise yine la, do diyez ve mi'yi alıyorum arkadaşlar. Perdelerini söyleyelim. Üstten başlayalım.
17. perde, 15. perde ve 13. perde olmuş oluyor. Bu da 3. pozisyondaki La majör. Bu da sadece A diye yazılır. A harfiyle gösterilir. Şimdi si bemol majöre geçiyorum arkadaşlar. Yazılışı yani simgesi de B, B si demekti biliyoruz. B yanında da bemol olur. Yani si bemol majör. Küçük M olmadığı için de majör olarak okuruz. Bu da arkadaşlar 4. perdeye yani si bemol ve fa'ya 1. parmağımızla düz basarız. 7. perdeye ise re'ye 3. parmağımızla bastık ve si bemol majörü 1. pozisyonda aldık. Şimdi 2. pozisyonundan bakalım si bemole. 11, 10 ve yine 11. Yani alt telde si bemol, orta telde re, üst telde de fa olmuş oluyor arkadaşlar. Si, re, fa üçlüsünden oluşturduğumuz bir akor. Si bemol majörün 3. pozisyonuna geçiyoruz arkadaşlar. Perdeleri söyleyeyim. 18. perde üst telde, 17. perde alt telde, 14. perde de orta telde olmuş oluyor. Yine si, re, fa. Yani re, fa ve si bemolü almış olduk. Bu da si bemol majörün 3. pozisyonu. Sıradaki akorumuz do majör. C diye yazılıyor. Yanında herhangi bir harf olmaz başka. Do majörü görelim şimdi. Do ve mi. Yani 4. 3. perdelere bastım. Orta tel ise boşta kaldı sol. Bu da do, mi ve sol notası. Do, mi, sol, do majörü oluşturan notalarımız. Ve 1. pozisyonda do majör basışımız. Şimdi do majörün 2. pozisyonuna geçelim. 10, 7 ve 7. Yine si bemol majördeki gibi sole ve do'ya düz basacağım. Mi'ye de 3. parmağımı yani 10. perdede 3. parmağımı bastım. Bu da do majörün 2. pozisyonu olmuş oldu. Şimdi geçelim 3. pozisyonda. 3. pozisyonda 14 do, 13 mi ve 14 yine üst elden sol notaları oluyor. 14 do dedik, tekrarlıyorum. 13 mi ve 14. notada yine 14. perdede sol olmuş oluyor. Bu da do majörün 3. pozisyonu. Şimdi sıradaki akorumuz re minör. Re minörün 1. pozisyonundan başlayalım. La, re, fa, la olması gerekiyor. La, fa ve re. Yani re 7. perde üst telin, fa 4. perde alt telin, la da orta telin 1. perdesi. Bildiğimiz notalarımız yani. Ve şimdi 2. pozisyonuna geçelim. 2. pozisyonunda 11 fa. Yine burada düz bir basış yapacağız aynı karar sesi yapar gibi. 10. perde orta tel ve alt telin 10. perdesine 1. parmağımla basıyorum. Ne oldu? Hemen notalarını da söyleyelim. La'yı bulduk, re'yi bulduk ve fa'yı bulduk. Yani 2. pozisyondaki şeklimizi de bastık. Şimdi re minörün 3. pozisyonunu anlatalım. 17. perde alt telde re, orta telde 14. perde fa ve üst telde 17. perdede la olmuş oluyor. Bu da re minörün 3. pozisyonu. Şimdi geçelim fa majöre. Fa majörün 1. pozisyonunda bunu o kadar çok kullandık ki yani çift seslerde de anlattım bunu. Çok iyi biliyoruz zaten. Yine de anlatalım. Fa 4. perde, la 3. perde 1. parmakla, do da 5. parmakla üst elde 4. perde. Bu arada parmakları söylemiyorum görünüyor diye. Grafikten de bakabilirsiniz. Videodan da parmaklar görünüyor hangi parmaklarla bastığımız. Bu da fa majörün 1. pozisyondaki şekli. Yani fa, la, do notaları fa majörü oluşturuyor. F diye de yazılıyor. Yanına herhangi bir harf gelmez. Sadece F olur. Şimdi geçelim fa majörün diğer akoruna arkadaşlar. Fa 11. perde. Şöyle gösterelim. Elimden görünmüyor olabilir. Fa 11. perde. La 10. perde alt telde ve orta teldeki do'da
7. perde olmuş oluyor. Bu da fa majörün ikinci pozisyonu oluyor. Şimdi fa majörün 3. pozisyonunu anlatayım arkadaşlar. La, fa ve do'ya basacağım. Yine düz bir basış var. Diğer hangisi bemol majör ve do majörde olduğu gibi. Bu da fa'nın 3. pozisyonu. Sıradaki akorumuz sol majör. Sol majörü G harfiyle gösteriyoruz. Hemen şunu söyleyeyim. Majörlerin yanında zaten herhangi bir harf olmaz. Sadece A, B, C, D, G gibi olur. Minörlerin yanında da bu harflerin yanına küçük M gelir. Ayrıntı bu kadarcık. Yani küçük M görürseniz minör olur akor. Herhangi bir harf, M gibi bir harf olmazsa majör olur. Sol majörden başlayalım. 3. perdeye 5. parmağımla bastım ve diğer iki telim, orta ve alt telim boşta. Yalnız bizde bir farklılık var. Sol majörü si natürel kullanırsak buradan alıyoruz. Si bemol 2 kullanırsak makamsal olarak si bemol 2'ye taşıyoruz bu akoru. Bu ayrıntıyı unutmayalım. Şimdi gelelim sol majörün 2. pozisyonuna. 7, birinci telde 7 sol, 6 orta telde 6. perde si ve üst telde 7. perdede re. Bunu yine makamsal olarak düşünürsek si bemol 2'ye kaydırdığımızda oluyor. Yani türkümüz si'de ise basışımız anlattığımız gibi si bemol 2'de ise birinci parmağı bir tık yukarı çıkartıyoruz. Veya bunu parmağı eğer ki bu şekilde oturmayan arkadaşlar varsa bu parmakla da basabilir. Yani 3, 2 ve 1 ile bu akoru alabiliriz. Şimdi sol majörün 3. pozisyonuna geçelim. Sol majörün 3. pozisyonu 10. perde orta telde re, üst telde 14. perde sol ve alt telde de yine si natürel alıyoruz 13. perdemiz arkadaşlar. Veya eğer ki bu bemol 2 olursa da tabii ki ne olacak? Eser bemol 2 ise 3. parmak burada bir tık yukarı kayacak. Sonraki akorumuz sol minör. Sol minörün sol majörden bir nota farkı var zaten. Biraz önce sol majörü 1. pozisyonda bu şekilde almıştık. Sol minörü ise 1. perdeye basacağız. Yani 2 perde daha yukarı kaydıracağız. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Sol minör GM diye yazılır. Onu da belirteyim hemen. Şimdi 2. pozisyonuna bakalım. 7. perde alt telde sol. Yine 7. perde üst telde re ve 4. perdede si bemol oluyor arkadaşlar. Veya bunu bu parmaklarla da basabiliriz. Hangisi kolayınıza gelirse her iki basış şeklinde doğrudur. Her ikisiyle de yapabilirsiniz. Sol minörün şimdi 3. pozisyonuna geçelim. 18. perde 5. parmakla ve 17. perdeleri de yine aynı majör akorlarda yaptığımız düz basış gibi sergiledik ve o da sol minörü 3. pozisyonu olmuş oldu. Çok fazla kullanmayacağız ama yine de ara ara kullandığımız akorlarımız var. Bunlara örnek mi majör bazen kullanıyoruz. Onu da belirteyim. E olarak yazılıyor yazılışı. 1. perde ve 3. perdelere kuruyoruz akoru. Mi, sol diyez ve si natürel. Bunu da mi majör olarak kaydettik. Evet, yine nadir kullandığımız bir akorumuz do minör var. Mi bemol kullandığımız yerlerde bunu bazen kullanıyoruz. Do'yu, bildiğimiz do'yu yine de söyleyelim perdesini. 4. perde ve mi bemolü 1. perdedeki mi bemolü alıyoruz ve orta tel boşta bize do minörü veriyor arkadaşlar. Şimdi bunların tabi böyle bastık. Bunları önce ezberliyoruz elbette ki. İsimlerini de öğreniyoruz ve ezberliyoruz. Sonra asıl önemli olan türkünün içerisindeki icrası. Şimdi icralarına geçelim dostlar. 3 ayrı türkü seçtim. Birinci türkümüzde si'leri bemol 2 kullanacağız arkadaşlar. Çünkü makamsal olarak bunların mutlaka icrasını yapmamız gerekiyor. Ancak o zaman oturacaktır akorlar. Bahçelerde Mor Beni, hepinizin de bildiği türküleri seçtim. Çalımları da kolay olsun istedim. Yani çok fazla da yorucu türküler seçmedim özellikle. Hem akor geçişlerini
daha basit algılarız diye düşündüm. Evet, türkülerimizin bir kıtasını ve nakaratını seçtim. Diğer kıtalarını icra etmeyeceğim çünkü birinci kıta neyse diğer kıtalarında müzikleri aynı olduğu için, yani sadece nakarat farklı olduğu için nakaratını da aldım. Özellikle nakaratlı türkü seçtim. Bu türkümüzde si'leri bemol 2 aldığımız bir türkü. Yani si'yi bemol 2 aldık. Hemen anlatmak için kısaca eseri çaldım. Buradaki yapacağımız şey öncelikle sol majörü, re majörü zaten algıladık. Yani buraya kadar, videonun buraya kadar olan bölümünü çok iyi bir şekilde ezberledikten sonra ancak bu bölüme geçebiliriz. Onu da hemen dipnot olarak belirteyim. Türkümüz 4 dörtlük. Hemen burada arpejimizi de anlatalım. Arpej dediğimiz alt tel, üst tel, orta tel duruma göre, bunu bazen üstten başlatıyoruz, bazen alttan başlatıyoruz. Ritme göre bu değişiyor. Ritim dediğimizde de yani bu 4 dörtlük bir ritimdir örneğin. Üst, alta, üst, Türküyü hem soft ise eğer, türkü yani daha yumuşak tavırlı bir türkü ise ne yaparız? Arpejde yaparız. Daha neşeli bir türküyse, coşkulu bir türküyse de ritim atabiliriz akorlara basarak türküye. Bunu da hemen söyleyelim. Sol majörle başlamışız. Sonra re majör gelmiş arkadaşlar. Re majörü görmedik. Re majörü de anlatayım hemen. Şimdi re minördeki şu re minörü kullanacağım. Hemen bunu da söyleyeyim. Re minördeki akoru değiştireceğimiz şey fa diyez olacak arkadaşlar. Yani re majör ile re minör arasındaki tek fark fa'ların diyez olması. Bahçelerde mor meni. Tekrar bir daha alıyorum. Sol majör, re majör. Sol majörü tabii ki si'ler bemol 2 olduğu için 6'dan değil 5'ten aldım. Buna dikkat ediyoruz. Ve arpeji atmayayım. Arada duyulmuyor da olabilir. Bahçelerde mor meni. Uyumu bu şekilde de anlayabiliriz. Devam ediyorum. Veremedin sen beni. Şimdi burayı arpejle alalım. Bahçelerde mor beni, veremedin sen beni. Şimdi diğer iki mısrasına geçiyorum arkadaşlar. Nasıl verem olmayı, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Şimdi burada hep arpejle de gitmedim mesela. Elleri sarıyor seni. Tek vuruşlarla gittim. Tabii ki bu sizlerin zevkine bağlı bir şey. Yani arpejle alabilirsiniz, tek vuruşlarla da gidebilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim. Araya melodiler katıp bu kadar akoru abartmayabilirsiniz. Yani birkaç tane akor yerine belki 2 akor bile basabilirsiniz. Burayı melodi özellikle çalmıyorum ki akorlar iyice pekişsin diye. Tekrar şimdi bütün birinci kıtayı topluyorum. Bahçelerde mor beni, veremedin sen beni. Bir daha söylenir bu iki mısra. Tekrar yaparız yani. Röpriz yaparız. Bahçelerde mor beni, veremedin sen beni. Nasıl verem olmayı, eller sarıyor seni, elleri sarıyor seni. Evet, şimdi geçtik nakarat bölümümüze. Nakarat bölümümüzde önce bir do majör, sonra re minör, fa majör, do majör. Birinci mısramız bu. Hemen söyleyelim. Ben sana yandım gelin, yana gelin.
yolunda, öldürdün beni gelin. Şimdi şunu da belirteyim. Bazen şunu da yapıyoruz arkadaşlar. Tamamen akor almıyoruz. Sanki çift ses mantığındaymış gibi sadece ikisine de bastığımız oluyor. Bu sizi aldatmasın. Bazen güzel sonuçlar veriyor. Yani akordan daha güzel sonuçlar verdiği için bu şekilde de basıyorum. Şimdi ikinci mısrayı alayım. Gaziantep yolunda, çift ses aldım yani akor almadım. Öldürdün beni gelin. Özellikle çift ses şeklinde nasıl duyulur onları da belirtmek istedim. Evet değerli dostlar, şimdi nakarat bölümünü topluyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Es var eserin bütün hemen hemen sadece birinci kıtanın son mısrasında es yok. Yani eller sarıyor seni dediğimiz kısımda es yok. Diğer mısralarımızın hepsinde es var. Bu demektir ki akoru es kadar gireceğim ve daha sonra söze başlayacağım. Buna dikkat edin. Yoksa akorların arpejine yani dört dörtlüğe az gelir. Es'i unutmayın. Yani bir tane es verdikten sonra söze girin. Birinci kıtayı toplamıştık. Şimdi nakaratı topluyorum. Ben sana yandım gelin, ağır gelin, Gaziantep yolunda, öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin. Bakın farklı akorlarda yapılabiliyor. Yani bunu neden söylüyoruz? Çünkü hep bu verdiğimiz akorlarla olacak diye bir şey yok. Yani çevrimlerini de kullanabiliriz, muadillerini de kullanabiliriz. Ben sana yandım gelin, yağlı gelin, Gaziantep yolunda, öldürdün beni gelin. Evet, şimdi geçelim ikinci eserimize. Arkadaşlar ikinci eseri biraz daha geniş yelpazeli bir eser olsun istedim. Silerin bemol alınacağı bir eser. Yani biraz daha ince notalara inebileceğimiz bir eser seçtim özellikle. Çökertme hepimizin de bildiği bir türküdür zaten. Özellikle beste yerine halk türkülerini seçtim ki hepimiz mutlaka bunlara hakimdiriz. Çaldığımız eserler yani. Hemen akorlara hızlıca bir bakalım neler uygulayacağız. Çünkü pozisyon gördük akorları. Do majör, yani 3. pozisyondaki do'yu alacağız. Do majör akorumuzu alacağız. Ve 2. pozisyondaki la minörü alacağız. Çünkü eser ince aşağılarda olduğu için şu do majör veya şu la minör kalın gelecektir. Bunlara da dikkat edelim. Çökertmeden çıktım da halim, aman başım selamet. Evet, aşağıya da çaldım. Ne yaptık? Sol minör yaptık ve tekrar la minöre geri döndüm. Devam ediyorum. Vitezde yalısına yarımadan halim, aman koptu kıyamet. Vitezde yalısına varmadan halim, aman koptu kıyamet. Evet, si bemolü de geri döndüğüm için buradakinden almadım. Buradaki si bemol majörü aldım. Ve geri dönüşte önce la minörü buradan aldım. Sonra la minörü buradan aldım. Geçiyorum şimdi diğer bölümüne. Diğer bölümü aslında ilk iki mısrayla aynı ama yine de çalalım. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Evet, farkındaysanız sadece akorlara yüklenmedik. Arada geçişler de yapıyoruz. Yani sustuğumuz yerde saz geçişlerini de unutmayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Nakarat kısmına geçtim. Burası da asfalt değil halim,
aman bir tez yağlısı, ciğerime ateş saldı, dostlar kurşun yarası. Burada yine röpriz var. Bir daha tekrarlıyoruz burayı. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bir tez yağlısı, ciğerime ateş saldı, dostlar kurşun yarası. Evet, bu türkünün de yine birinci kıtasını ve nakaratını işledik. Şimdi Hicaz olan, yani si'lerin bemol ve do'ların diyez olan bir eserde çalışacağız. Evet, si'leri ve do'ları arızalı dedik. Çarşambayı sel aldı. Bu da yine bir halk türküsü, bildiğiniz bir türküdür. Onun için bunu seçtim. Burada farklı olan şey, içerik biraz daha daralıyor arkadaşlar. Majörde biraz daha yelpaze daralıyor. Bu sefer karar sesi gibi düşündüğünüz yerlere la minör basamayacağız. Veya burada do majörleri kullanamayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu iki akoru mutlaka atıyoruz. Ve çoğu kez sol majörü de atıyoruz. Çünkü sol majörde nedir? Bemol 2 ve si natürel olduğu için hemen hemen hiç kullanamıyoruz. Bazen belki, ama bu türkülerde kullanamayacağız. Burada da sol minör olur. Yani Hicazlı veyahut da bozlak, si'lerin bemol olduğu yerde sol minör geçerlidir. Şimdi hemen türkümüze bakalım. Daha açıklayıcı olacak. Niye dar dediğimiz geçişlerin neden böyle olduğunu da türk içerisinde daha anlamlı bir şekilde izah edeceğiz. Öncelikle la majörle başlıyormuşuz ve re minörle devam ettim. Re minör, la majör. Ama şu var. Bunu da yapabilirsiniz. Bakın, bunu da yapabilirsiniz burada. Hangisinin tınısı kulağınıza hoş geliyorsa onu yapabilirsiniz yani. İkisi de bu türkü için uygundur. Çünkü çok fazla aşağı inişli bir türkü olmadığı için ikisi de uyacaktır akorların. Re minör ve la majör istatistiği içerisinde sanki gidiyor gibi, sadece araya bir tane son zamanda, yani la minörden önce ne yapıyoruz? Hemen bir si bemol majör koyuyoruz. Başka da bir şey yok diyebiliriz. Ama dedik ya, la majör ve bu la majör. Yine de bitişlerde bu la majörü kullanalım. Yani oktavda bittiği, gerçek yerinde, durağında bittiğini kulağımız duyarsa daha güzel bir tını alıyoruz. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim, el aldı, aman aman, bir yar sevdim, el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koyunda kaldı, elim koyunda kaldı. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar nakarat bölümüne. Esasında nakaratı da anlatacağımız çok fazla bir şey yok, ama yine de bakalım farklı bir şey olmadığını görürüz en azından. Burada da re minör, la majör devam ediyor. Aynı şekilde si bemol majörle bitiriyoruz. Oy neymiş, neymiş aman, kaderim neymiş. Gizli sevda çekmesi ateşten görmeymiş. Aralara melodi de sıkıştırabiliriz. Tamamen akorla da gidebiliriz. Veya sadece sustuğumuz yerlere geçiş de verebiliriz. Yani bunlar renklendirmek sizlerin elinizde arkadaşlar. Yani nasıl hoşunuza giderse o şekilde alabilirsiniz. Burayı ritim de alabiliriz mesela. Belki yumuşak soft bir parça ama ritme de olabilir.
Ama nakarat bölümünü diyorum tabii, yukarıyı demiyorum. Öyleymiş, neymiş ama kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi ama ateşten Evet, küçük küçük geçişler koyabiliriz ve aynı zamanda ritim de alabiliriz. Evet değerli dostlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Ritimleri, arpejleri ve akorları türküler içerisinde makamsal olarak gördük. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde solfej yani türkülerin işlenişini artık geçeceğiz. Bunun haberini de verebilirim. Ve türküler içerisinde süslemeli bir şekilde başlayacağım. Yani basit birinci seviyeden başlamayı düşünmüyorum. Çünkü çok fazlasıyla konuları anlattığımı düşünüyorum. Yani egzersizler olsun, süsleme, çekme ve akorlarla ilgili çok fazla konu anlattık. Aşağı yukarı 40'a 45'e yakın bir video oldu daha esere geçmeden önce. Bana göre doğrusu da buydu. Çünkü direkt tın tın türküyü icra etmek hoş olmayacaktı. Sizi de şevke getirmeyecekti. Mutlaka şimdiye kadar olan videoları çok güzel bir şekilde çalıştıysanız solfej videolarına da hiçbir şekilde zorlanmadan devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar.